1889 Haziran ayındayız. Sabahın erken saatleri böyle hafif rüzgarlı bir hava var. Gökyüzü günün ilk ışıklarıyla birlikte belirmeye başlamış. Bir yıldız karanlığın içerisinden haykırırcasına parıldamaya başlıyor. Saint Remy'de yer alan akıl hastanesinin birinci katının yatak odasının doğuya bakan penceresinde bu sırada yer alan Vincent bu manzarayı görür görmez kağıt ve kalemi eline alarak kardeşi Theo'ya şunları yazıyor. Kardeşi Theo ile birlikte çok uzun yıllardan beri mektuplaşan Vincent, 37 yaşında intihar ederek hayata veda ediyor. Aslında kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Herkesin hemen hemen acılı hikayesini duyduğu Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh. Aslında az önce gösterdiğim bu yıldız size bir yerden tanıdık gelmiştir. Bundan 10 tane daha var. Sanırım bu yüzden ona Yıldızlı Gece adını vermiş. Bu yıldızların yanı başında sağ üst köşede bulutların arasında bize kendini gösteren bir hilal ay da var. Resmi sol orta merkezine doğru mistik gökyüzüne doğru uzanan ve ölümü simgeleyen bir selvi ağacı da yer alıyor. Hemen onun arka uzağında dağ eteklerine yakın yanı başında bir orman bulunan ufak bir köy de var. Ama belki de tüm bu parçaları harmanlayarak bir araya getiren o gökyüzündeki kusursuz girdaplar, yıldızların ve ayın etrafında yuvarlanarak resme bir rüya izlenimi veriyor ve bizleri etkisi altına alıyor. Aslında bu üç boyutluluk efekti verebilmek için kullanılan impasto tekniği. Palet kullanılmadan direkt boya tüpleri kullanılıyor. Hızlı ve belirgin fırça darbeleri vurarak ışığı resme hapsetmeye çalışıyorlar. Ve biz de resmi canlıymış gibi algılıyoruz. Şimdi böyle bir etkinin oluşma sebebi ise bizlerin renk ve parlaklığı işleyen beyin bölgelerimizin farklı olması. Diyelim ki 2 tane renk olsun ve bunların parlaklıkları aynı. Bu durumda korteksimizin ışık kontrastını ve hareketini gören ancak rengi göremeyen daha ilkel kısmı bu iki rengi karıştırıp bize gösteriyorken korteksimizin gelişmiş kısmı ise farklı renkleri birbirine karıştırmadan bize gösteriyor. Ve bu iki durum aynı anda bize doğru gerçekleşirse eğer bizim için bir görsel şölen başlıyor ve gördüğümüz nesneyi hareket ediyormuş gibi, canlıymış gibi ve titreşiyormuş gibi algılıyoruz. Tabii bu etkiyi alabilmeniz için orijinal esere çıplak gözle bakmanız gerekiyor. Ya da 3D modellemesi varsa ona bakmanız yeterli olabilir. 2024 yılının başında New York'ta yer alan Modern Sanatlar Müzesi'ni ziyaret ettiğimde bu eseri yakından görebilmiştim. Sizler de eğer isterseniz aşağıya bırakacağım linkten müzenin sitesinden 3D olarak inceleyebilirsiniz. Ama tabloyu bu kadar özel kılan sadece bunlar değil. Esere biraz daha yakınlaşıp odaklandığımızda tablonun üzerinde yer alan havanın sarmal ve girdaplar halinde bir akışta olduğunu görüyoruz. Ve çizgilerde kusursuza yakın bir anormallik var. Aslında burada hayret edici olan şey hava akımlarının resmedilmiş olması. Hava akımından bahsedilen olay bir türbülans. Türbülans denilen olay da sıvı ve gazların akışları sırasındaki beklenilmedik ani değişiklik ifade eden durum. Yani daha gözle görülemeyen bir şeyi bir ressamın tabloya aktarması haliyle o eseri bilim adamları için oldukça ilginç kılıyor. Ki bu tablodan yarım asır sonra Rus matematikçi Andrei Kolmogorov türbülansın enerji spektrumunu açıklayabilmiş ve matematiksel modellerini sunarak kısmen de olsa anlaşılmasını kolaylaştırmış. Ama hala tam olarak türbülansın bugün bile ne olduğunu açıklayan yeterli açıklamalar yok maalesef. Bu olaydan da yarım asır yıl sonra Hubble Uzay Teleskobu ile inceleme yapan bilim insanları buz ve toz girdaplarını bulmalarıyla birlikte akıllarına Yıldızlı Gece tablosu geliyor. Çünkü sanatçı bu tabloyu yaparken bu görüntüleri hayal gücünden almış olduğunu bilsek bile aralarındaki bu benzerlik birilerinin dikkatini çekiyor ve Aragorn ve arkadaşları 2006 yılında yayınladıkları çalışmada bu benzerliği ortaya koyuyorlar. Çalışmada Andrei Kolmogorov'un türbülans teorisiyle dijital ortama aktardıkları resmin parlaklık türbülanslarının benzer olduğu bulunuyor. Bu konunun ele alındığı bir TED konuşmasının linkini altta bırakıyorum. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakın bir zamanda da bu çalışma James ve Nico tarafından farklı yöntemler kullanılarak tekrarlanıyor. Ve yine tahmin edeceğiniz üzere benzer sonuçlara ulaşıyorlar. İşte sarmalların oluşturduğu böyle bir eser.
Ama Van Gogh'a göre bu eserin en önemli parçası sarmallar değil. Bu eserde yer alan yıldızların çok önemli olduğunu kardeşine yazdığı mektuplardan biliyoruz. Hatta yıldızları bir kenara bırakın, kardeşine gönderdiği 20 Eylül 1889 tarihli mektubunda son 10 yıl boyunca talihsiz çalışmalar yaptığını, çalışmalarını beğenmediğini ve iyi olduğunu düşündüğü birkaç eserinin adını yazıyor. Hatta geriye kalan eserlerinin kendisine hiçbir şey ifade etmediğini, kişisel iradeden yoksun olduklarını ve satırlarında duygu olmadığını söylüyor. Ve tahmin edin bakalım, sizce bu beğendiği eserlerin arasında şu an dünyanın en ünlü tablolarından birisi olan Yıldızlı Gece var mı? Sanırım bazen baktığımız bir yer, bir detaya odaklanıp orada kalmamız büyük resimde birçok şeyi kaçırmamıza sebep olabiliyor. Bu hayatta da böyle ne yazık ki. Bazen bizler ufak tefek şeylere takılıp hayatın bize verdiği birçok şeyi, büyük resmi kaçırabiliyoruz. Aslında hayatın kendisi bir resim. Bizler kendi resimlerimizi yapıyoruz. Benim bir tuvalim var, sizlerin bir tuvali var. Bizim çevremizin ve ailemizin bir arada olduğu tuvallerimiz var. Ve bizler hayata geldiğimizde fırçayı elimize alıyoruz ve başlıyoruz tuvalimizi boyamaya. Ama sadece biz boyamıyoruz o tuvali. Başkalarıyla birlikte de kendi tuvalimizi ve onların tuvallerini de boyuyoruz. Yani ben buradan şunu anlamam lazım. Haliyle bazı şeyler benim elimde değil bu hayatta. Şimdi öncelikle bu sebepten dolayı ben kendi resmimde, kendi tuvalimde söz sahibi olabileceksem eğer bir noktaya kadar ben kim olduğumu bilmem lazım. Kendimi tanımam lazım. Ben neler yapabiliyorum? Benim özelliklerim neler? Benim sınırlılıklarım neler? Potansiyelim neler? Ve ben ne istiyorum bu hayattan? Yani bu tuvale ne çizmek istiyorum? Bu tuvale bir şeyler çizmem lazım çünkü hayata bir şeyler çizmek için geldim. Yani yaşamak için geldim ben bu hayata. Peki diyelim ki çizmek istediklerimi buldum. Bunları nasıl çizebilirim? Bazen bizler resimlerimizi yaparken bir başkası ya da bizler resmimizi karalayabiliriz. Ve o resim karalandıktan sonra ben o kısmı tamamen temizleyebilir miyim? Hayır. Çünkü oraya bir çizik atıldı artık ve o çiziyi çıkartmakla uğraşırsam eğer tuvalime daha da zarar verebilirim. Ya da ben bu hayatta karşılaşacağım kötü veya iyi şeylerin hepsini hoş karşılayıp onlara uyum sağlarsam resmime devam edebilirim. Ve bir zamanlar tuvalimde leke olan kısımlar artık benim için birer anlamlı anıya dönüşebilir. Ve bu resmimi oluştururken bu hayatta başka resimler de olduğunu unutmayarak onların tuvallerine güzel manzaralar oluşturmak ve onların da benim tuvalimde oluşturacağım manzaralar için fırsatlar oluşturmalıyım. Çünkü bu sayede hayat resimlerimiz daha anlamlı, renkli ve canlı olabilir. Ve bizler resimlerimizi yaparken unutmamamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi ölüm gibi bir gerçekliğin bir gün kapımızı çalacak olması. Ve bu sebepten dolayı bizlerin anın tadını çıkartarak zamanımızı akıllıca kullanmalıyız. Ve bir gün bizim de resmimiz son halini alacak. İyi veya kötü, öznel bir şey. Belki birilerine göre resmimiz çok güzel olacak veya diğerlerine göre çok kötü olacak. Aslında bu çok da önemli bir şey değil. Aslında bizler ne düşünüyoruz kendi tuvalimiz hakkında? Bu çok daha önemli. Ve bir insan kendi hayat tablosuna şöyle bir geriye çekilip göz attığında o tablonun içini ısırmalı. O tablodaki her anı, her bir fırça, her bir karalama onda güzel hisler uyandırmalı. Ve bizler bir gün son fırçamızı tablomuza vurduğumuzda ve onu geride bırakırken o hayat tablomuzla gurur duymalıyız. İşte bu tam olarak büyük resmi görmek.